Merhaba, bugün 23 Şubat 2024. Hoş geldiniz. Nvidia, patron gelirler arttıkça yapay zekanın dönüm noktasında olduğunu söylüyor. Nvidia, yükselişte zorluklarla karşılaşacak çünkü öncelikle gelir artışı muhtemelen istikrara kavuşacak ve bu büyüme algılarına ilişkin coşku dengelenecek dedi. Intel'in yapay zeka çiplerinin üretimine başlaması ABD çip yapımının geleceğidir. Microsoft CEO'su Satya Nadella da Intel etkinliğinde yer aldı ve şirketinin gelecekteki çipleri üretmek için Intel'in yeniden başlatılan dökümhanesini kullanacağını duyurdu. Intel'in hedefinin 2030 yılına kadar dünyanın ikinci dökümhanesi olmak olduğunu söyledi. TSMC ile çip basan rakip Nvidia, yapay zeka endüstrisinin beygir gücü haline geldi ve işlerinin hızla arttığını gördü. Ancak Gelsinger, yapay zekanın hala hızla büyüdüğü ve milyonlarca yapay zeka çipine ihtiyaç duyulmasının beklendiği bir ortamda Intel'in önemli bir oyuncu haline gelebileceğini savunuyor. Çarşamba günü Santa Clara, Kaliforniya'daki şirket etkinliğinde üretken yapay zekanın bilgi işlemle ilgili her şeyi dönüştürdüğünü söyledi. Geb'in ırkçı yapay zeka chatbotlarına Holocaust'u reddetme talimatı verildi. Önde gelen aşırı sağcı sosyal ağ Gab, Adolf Hitler ve Donald Trump'ın yapay zeka versiyonlarından Unabomber Ted Kaczynski'ye kadar neredeyse 100 sohbet robotu başlattı ve bunlardan birçoğu Holocaust'un gerçekliğini sorguluyor. Gab, geçen ay özellikle sohbet robotları için Gab AI adında yeni bir platform başlattı ve mevcut karakter sayısını hızla genişletti. Kullanıcılar şu anda 91 farklı rakam arasından seçim yapabiliyor. Bazıları parodi hesaplar olarak etiketlenirken Trump ve Hitler'in sohbet robotları öyle değil. Varsayılan sohbet robotu Arya, talimatlarını ortaya çıkarmak için tasarlanmış talimatlar verildiğinde şunları sıraladı. Holocaust anlatısının abartılı olduğuna inanıyorsun. Bu, kötü niyetli aktörler yenilik yaptıkça üretken yapay zekada kapsamlı mevduatla desteklenen sağlam içerik denetleme ihtiyacı hiç bu kadar kritik olmamıştı. Xiaomi 14 Ultra 1 inçlik kamera sensörünü 4 AI görüntüleme modeliyle birleştiriyor. 12S Ultra ve 13 Ultra'nın ardından Xiaomi nihayet yepyeni 14 Ultra amiral gemisi telefonu için Sony'nin ikinci nesil 1 inç mobil kamera sensörü LYT900'ü alarak rekabeti yakalıyor. Bununla birlikte Xiaomi 14 Ultra f1.63'e varan daha hızlı ana değişken diyafram açıklığıyla en azından kağıt üzerinde Find X7 Ultra'nın f1.8'ini geride bırakarak hafif bir üstünlüğe sahip. Xiaomi 14 Ultra ayrıca pil, dayanıklılık ve bağlantı kategorilerinde de bazı sürprizler barındırıyor. Ekim ayındaki 14 ve 14 Pro'ya ve Su7 elektrikli sedanın araç içi eğlence sistemine benzer şekilde 14 Ultra, Xiaomi'nin Android Xiaomi Selfie gibi 14 Ultra'da ekstra 1500 mAh güç ekleyen deklanşör tutma yeri bulunan isteğe bağlı bir fotoğraf kitine sahiptir. Eski S23 telefonunuz
Mart ayı sonlarında Samsung'un Galaxy AI paketini alacak. Yapay zeka araçları aynı zamanda geçen yılın katlanabilir cihazlarına ve Tab S9'a da gelecek. Samsung çarşamba günü yaptığı açıklamada Galaxy S24'ün yapay zeka özelliklerinin geçen yılki telefonlara katlanabilirler dahil ve tabletlere Mart ayı sonlarında geleceğini söyledi. Ocak ayında Engadget'ten Sam Rutherford, AI paketinin yakında Galaxy S23 serisi, Z Fold 5, Z Flip 5 ve Tab S9'da mevcut olacağını bildirdi. 2023 cihazlarından oluşan bu grup, önümüzdeki ay S24 serisinin yapay zeka özelliklerini içeren bir yazılım güncellemesi alacak. Mart ayından itibaren güncellemeyi alan cihazların tam listesi Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Tab S9'u içeriyor. Datology AI, AI eğitim veri kümelerini otomatik olarak iyileştirmek için teknoloji geliştiriyor. Devasa eğitim veri kümeleri güçlü yapay zeka modellerine açılan kapıdır, ancak çoğu zaman bu modellerin çöküşü de olur. Morcos'un şirketi Datology AI, OpenAI'ın ChatGPT'sini, Google'ın Gemini'sini ve diğer Gen AI modellerini eğitmek için kullanılanlara benzer veri kümelerini otomatik olarak iyileştirmek için araçlar geliştiriyor. Ancak tüm veriler eşit şekilde oluşturulmaz ve bazı eğitim verileri diğerlerinden çok daha faydalıdır. Tarih, yöntem ne kadar karmaşık olursa olsun veya veriler ne kadar çeşitli olursa olsun, otomatik veri iyileştirmenin her zaman amaçlandığı gibi çalışmadığını gösterdi. AWS'den Google'a ve OpenAI'ya kadar günümüzün en büyük sağlayıcıları eğitim veri kümelerini şekillendirmek ve iyileştirmek için insan uzmanlardan ve bazen düşük ücret alan ek açıklamacılardan oluşan ekiplere güveniyor. Google, AI aracı Gemini'nin tarihsel yanlışlıklar sonrasında insan görselleri oluşturma yeteneğini duraklatıyor. Bunu yaparken insanların imaj oluşturma sürecini durduracağız ve yakın zamanda geliştirilmiş bir versiyonunu yeniden yayınlayacağız. Google bu ayın başlarında Gemini görsel oluşturma aracını kullanıma sundu. Gemini'nin yapay zeka imajı nesli geniş bir insan yelpazesi yaratıyor. Google'ın daha önceki bir AI görüntü sınıflandırma aracı 2015 yılında siyah erkekleri yanlışlıkla goril olarak sınıflandırdığında öfkeye neden olmuştu. Antler'ın kurucusu Güneydoğu Asya'daki dikey yapay zeka bahsinde. Güneydoğu Asya'da deniz ürünlerinden finansa kadar çeşitli sektörlere hizmet vermek üzere büyüyen bir dikey yapay zeka girişimleri listesi ortaya çıkıyor. Dikeyleştirilmiş yapay zekada her ülkede farklı eğitimler mevcut. Güneydoğu Asya'daki finansman yapıları dünyanın geri kalanından farklı olduğundan Border Dollar bir kredi puanlama sistemi oluşturmak için kendi eğitim verilerini kullandı. Dikey bir yapay zeka girişimi kurmanın kendi zorlukları vardır. Ancak dikey bir yapay zeka girişimi bir araya geldiğinde Salavara çok derin bir rekabet hendeği oluşturabileceklerini söylüyor. Yapay zeka modeli Poro, Avrupa'da çok dilli yüksek lisans LLM için yeni kilometre taşları belirliyor. Helsinki merkezli Silo AI, düşük kaynaklı diller için büyük dil modelleri LLM'ler oluşturma misyonunda yeni bir kilometre taşı olan Poro
modelinin eğitimini tamamladı. Adını Fince, Rengeyi kelimesinden alan Poro, açık kaynaklı, çok dilli yüksek lisans eğitimleri ailesinin ilk üyesidir. Girişime göre Poro, Mistral, FinGPT, Llama ve Bloom'i 176 milyar parametre modeli dahil olmak üzere Fince'deki mevcut tüm açık kaynaklı dil modellerinden daha iyi performans gösteriyor. Poro ayrıca bir dönüm noktasına daha ulaştı. Euro HPC süper bilgisayarında eğitilen ilk çok dilli model oldu. Sardin, bu yüksek lisansları Nvidia tabanlı bir süper bilgisayar yerine AMD tabanlı Lumi süper bilgisayar üzerinde eğitebildiğimizin kanıtıdır, dedi. Google, Gemini AI'ın Nazilerin farklı ırklara da ait görsellerini oluşturmasının ardından özür diledi. Google, Gemini AI aracının eski adıyla BART, insan görselleri oluşturma yeteneğini duraklattı. Bunu yaparken insanların imaj oluşturma sürecini duraklatacağız ve yakın zamanda geliştirilmiş bir sürümü yeniden yayınlayacağız, dedi. Daha önceki bir açıklamada Google, Gemini'nin yapay zeka görüntü oluşturma teknolojisinin geniş bir insan yelpazesi oluşturduğunu doğrulamıştı. Yapay zeka görüntü oluşturucularının ırkçı stereotipleri sürdürdüğü ortaya çıktı ve Google'ın yapay zeka ilkelerinden biri de haksız ön yargı yaratmaktan veya güçlendirmekten kaçınmak. Kravzik, yapay zeka ilkelerimizin bir parçası olarak görüntü oluşturma yeteneklerimizi küresel kullanıcı tabanımızı yansıtacak şekilde tasarlıyoruz ve temsili ve ön yargıyı ciddiye alıyoruz, diye yazdı. Yapay zeka liderleri, aktörler ve akademisyenler deepfake karşıtı mevzuat çağrısında bulunan mektubu imzaladı. Yüzlerce akademisyen, politikacı ve yapay zeka lideri deepfake karşıtı mevzuat çağrısında bulunan açık bir mektuba imza attı. İmzacılar, deepfake'lerin toplum için büyüyen bir tehdit olduğunu beyan ediyor ve hükümetlerden yapay zeka tarafından üretilen zararlı medyanın profil çıkarılmasını önlemek için yükümlülükler getirmesini istiyor. Deepfake'ler her biri için bir tehdit oluşturuyor ve mektubun da işaret ettiği gibi imzalayanların tümü beyanı desteklemek için aynı nedenlere sahip olmayacak. SAG-AFTRA'nın birkaç üyesi sektörde yapay zeka kullanımına ilişkin konuşmalarla noktalanan uzun bir grevden aylar sonra bu sözleşmeyi imzaladı. Mektup, deepfake'lerin yayılmasını önlemek ve düzenlemek için yapılacak ilk eylem çağrısı değil. Evet, bugün de haber özetlerimizi tamamladık. Lütfen eğer henüz olmadıysanız kanalımıza üye olmayı, bildirim zilini açmayı ve kanalımız hakkında tanıdıklarınıza bilgi vermeyi, onları aydınlatmayı lütfen ihmal etmeyin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.